Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Automation adlı oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer araba tasarımcısı değil de bir hikaye olarak başlayacağız. Bakalım hikaye modu nasıl bu oyunun? Yani araba üretip mi satacağız? Ne yapacağız? Bakalım hep beraber görelim. Yeni oyun diyorum. Şimdi kameram inşallah kapatmıyordur. Şu an göremiyorum ama büyük bir ihtimal kapatmıyordur. Şirket adı diyor. Şirket adının adı. Adının adı ne lan? Şirket adı işte. Evet dostlar. Şirket adını Türk Arabaları dedim. Yani yabancı cavur mavur adı falan yazmadım. Yine Türk Arabaları falan dedik. Şimdi başlangıç yılı diyor. Ne diyor? Bu sefer 1946'dan 2020'ye kadar sürebilir. Bir otomobilin mühendisi bir üretime başlaması genellikle ortalama 5 yıl alır. Bu nedenle 2020'ye çok fazla başlamaktan kaçının. Tamam 46 yılları lan 46 yılında araba nasıl oluyor ya? Allah Allah, 74 yıllar falan diyor. Evet zorluk oyunu rahat dedik. 500 milyon verdiler bize. 500 M yani 500 bin lira değil herhalde. Milyon olarak geçiyor. Piyasa dengesizliği düşükmüş. Allah Allah çok acayip bir şey ya. Motor fabrikası orta segmentte bir şey. Rakip zorluğu %75. Bunu bilmediğim için direkt gireceğim. Kendisi ayarlamış çünkü. Başladık. Evet. Welcome to Light Competition 4.2 falan level 5 yeni araba projesini başlat diyorum. Bir demografi hedef seçiniz. Hayda. İşte. Oğlum bu nasıl karışıklık böyle? Aile arabası tabii ki. Yeni bir aile arabası projesi oluştur. Onun bismillah daha yeni dur lan. Şu anki gelir. Kaç para gelirim var? Sıfır. Biliyorum zaten. E kullanılamayan gelir. Evet. Demokratik bir hedef. Ya aile arabası üretmeyi düşünüyorum. Evet. Düz dedim. Aa böyle. Bu ne oldu? Automation. Hep reklam veriyorsun ya böyle. Evet 64'ün ilk arabasını üretmek için 4 kapılı bir araba buldum. Evet arkadaşlar araba geldi karşımıza. FPS niye böyle oldu onu anlayamadım. Bu ne yapayım abi 74 yılında ne üreteyim ki ya? Üreteceğim arabaya bak. Şimdi para da gidecek tabii ki. Artık kendi bir şirketimiz falan var arkadaşlar. Aracımız oğlum ses ne biçim ses? Çelik. Alüminyumdan mı üretseydim acaba lan arabayı? Alüminyumdan üretirsem nasıl oluyor? Böyle oluyor. Kaç para gidiyor alüminyuma? Şimdi en küçük yani ayrıntıya kadar hesaplamam lazım. Para gidiyor artık. Alüminyum o zamanlar nasıl üretiyorlar lan? Alüminyum diyelim. Hafif bir araba üreteceğim. Hala sesini kısa kısa. Şimdi şaseler. Merdiven şase ucuz diyor. Abi, ucuza gidiyoruz. Normal araba yapacağız ya. Galvanize çelik. Güvenlik. Az aşınsın madem. O zaman bak neler düşünüyorum ya. Motorun yerleşimi. Arkadaşlar şimdi eskiden önden çekişli arabalar yoktu. Hep arkadan çekişli arabalar vardı. Ondan bak zaten ne diyor? Önden dikine. Önden dikine ve arkadan motorlu arabalar vardı. Mesela buna ben motoru arkaya koyabilirdim ama önüne koydum. Şuraya baksana abi. Koca burnu var aracın. İnşallah satılır. Bilmiyoruz. İlk defa deniyorum şu an sizlerle birlikte. Ön süspansiyon ee, mühendisin şey yapacakmış. Katı aks. Ya şundan yap geç ya. Bundan yap bize. Aynen. Arka süspansiyon o zamanlar ne kullanıyorlar bilmiyorum ki abi. Eski sistemleri bilmiyorum.
Susto vardır o zamanlar ya. Susto bak mesela en eski arabalarda bile Susto'yu çok gördük. Susto'lu diyelim. Yaprak aks yani. Kalite. Kalite şu an iyi diyor. Motorda ne yapacağız? Bak motor dedik. Motor çıktı geldi. Yeni bir motor projesi diyor. Motor ailesinin adı TR Motor diyeceğiz ona. Artık öyle. TR Motor. Yeni bir şey deniyorsak Türkiye'nin motorlarından yapacağız. Devrim gibi TR Motor dedik. Motor ailesinin adını oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere eskiden hep 6 silindirli motorlar vardı. 4 silindir motorlardan pek verim alınamıyordu ama 74'ün motorlarını Murat 124 gibi hesaplarsak biz 74'teyiz değil mi lan? Bakayım bir dakika yanlışlık olmasın ha. Piyasayı da bilmiyoruz. Sıralı dedik 4 çıkartıcı ama o 4 kasayı taşır mı lan? Bir şeyler yapacağız. Yürüteceğiz o motoru ya. 6 silindir koyarsam yürütürüm. Ama bu sefer aile arabalığından çıkacak. Yakıt ucuz mu pahalı mı o zamanlar? Abi hiçbir şey söylenmiyor ki. 4 silindir yapayım en güzeli. Biraz fazla düşünüyorum. O yüzden oluyor hep. 4 silindirli 2000 motor. Şöyle 2001 diyelim. İtme çubuklu Soç çift eksantrikli. İtme çubuklu. Hadi ya. Abi itme çubuklu motor pek verimli olmaz ya. İtme çubuklu motor 2 dedik. 1 emme 1 egzoz. 1 emme 1 egzoz. Yani alüminyum diyemiyoruz. O zamanlar tabii ki. Döküm dedik. Çok zor soğur bu motor. Dökme demir var. Taunuslar gibi sinir kapakları. Grank. Grank'ı dökme demir yapacağım. O zamanlar ne varmış? Maksimum devir. Cast diyor. Cast yapalım madem de. İnşallah bu araba yürür. Maksimum tork, maksimum devir için maksimum tork almamız lazım. Hepsini alırsak daha iyi olur. Emisyon artıyor diyor. Şöyle dökme dedim. Kütleyi denedim. Ya bu ne ya? O zamanlar kütleyi dengele diye bir şey var mı abi? Yok ki. Düşük gaz tepkisi biraz daha ağır motor. Karbüratörle açarız herhalde onu. Bir şeyler yaparız. Sıkıştırmasını yüksek yapacağız ama o zamanların motorları normal desem vuruntu yapar mı acaba? Deneyeceğiz dostlar. Bilmiyorum yani Wolf Valve. Valve'lerde sıkıntı oluşur dedi. Kammeli. O zaman motorun devrini düşürürüm biraz. 6000'e şey yaparım. Tabi o zamanlarda VVTR mimine falan onlar falan yok. Motor devri çok düşük biliyorum. 6200 çevirir mi? Vurur mu? 6200 ayarladık motor devrini. İnşallah seri üretime geçeriz ya. Atmosferik tabii canım. O zamanlar atmosferik. Katalizör bile belki yoktur. Bilmiyoruz. Karbüratör. 2 boğazlı karbüratör çıkartasım var ama tabii tek boğazlı çıkacak. Tek karbüratör ama 2 boğazlı. İdealdir diye düşünüyorum. O zamanlar vardır abi karbüratör boyut. Boyut biraz artsın. Göremiyorum ki artsın diyorum da. Ben bir bakayım. Bu karbüratörden pek verim alamaz yalnız. Bakayım. Yarış olarak nasıl diyorsunuz? Yok o kadar değil. Aile arabası bu ya. Tamam. Kurşunsuz benzin dedik. Arkadaşımız bir canlı yayında öyle demişti. Kurşunsuz abi daha yenidir dedi. Onu halen daha aklımda. 98'i sormamış. Onu bilmiyorum. 98 falan. Ateşleme zamanı bilinmiyor. Denenecek. Onu birazdan deneyeceğiz. Şöyle bir egzoz sistemi yaptım. En güzel egzoz budur arkadaşlar. Bakın diğerleri
Diğerleri bak en sakat olanı budur büyük bir ihtimal. Çünkü her şey burada tam boğazda birleşiyor. Şöyle geniş olduğu zaman daha rahat gider. Tabi borulu dediğim zaman headers'a gidiyor. Egzoz vanasız tabi canım. Katalik konvertör var mı lan o zaman? Hadi ya. Biz yine koyalım. Avrupa'da araç üreteceğiz tabi canım. Önleyici ters akışlı. Bu ne demek böyle ya? Şöyle koyalım arkadaşlar. O motor şurada bir crank aşırı torktan dolayı kırılıyor. Şurada. Hadi ya. Üst limitini. Bir daha geri döneceğiz. Motor maalesef de bir motorda bir uyarı var. Motor deviri alamıyor. Uyarısı fazla. Şey olduğu için nasıl diyeyim ben sizlere, itme çubuklu olduğu için gerilime dayanamadı motor. Hayır hayır dur lan, nereye gittik, dur. Bir ileri dersem sıkıştırmaya bakacağım. Nerede sıkıştırması? Dur, sıkıştırmayı birazcık düşürelim. Evet, sıkıştırmayı düşürdükçe yine aynı arızayı verdi. En iyi şey olarak ne biliyor musunuz? Eğer böyle bir şey oldu, crank falan şey oldu mesela, ne yapıyoruz? Motoru biraz daha düşürmeye gidiyoruz. Blown varyant bu ya. Crank'ı ellemeyecek şekilde yapacağız ki sıkıntı olmasın. Crank'ı şöyle ağırlaştıralım diyeceğim ama yine olmuyor. Maksimum torklarda bir olay var. Hayda. Crank'ı kurtarmak için arabanın beygirini düşürdük. 40 beygirlik araba ne olur lan? Tabi o zamanlar tabi fazla beygir çıkaramıyorlar. Harbiden bak, fazla beygir çıkaramıyoruz şu an. Oyun 74 yılının arabasını yaptığımız için bak ona izin verme. Crank hemen 43 beygirde gitti. O zaman ne yapıyoruz? 6 silindirli yapacağız. Olmuyor. Crank arızası. Ya da şöyle de yapabilirim. 98. Arabayı tam 1989 küçük bir motor çıkartırım. 2000 motor çıkartırsam sıkıntı. 2000 motor çıkartıp tek eksantrik verip tek eksantrikli araç her zaman daha iyidir. Yani çift eksantrik tabii daha iyidir ama Siboplar o zaman 4 yok ya abi. Dökme demirimiz var. Şöyle gittik. Yine geri geliyoruz arkadaşlar. Bazı şeylerde sıkıntı çıktı. Gördüğünüz üzere pistonları yükselttikçe de sıkıntı. Beygir çıkarmamız lazım. Newton çıkarmamız lazım ama bu crank sıkı. Oo, crank gitti yine. Tamam. Ben ayarlayacağım. Bir dakika, hemen ayarlıyorum. Ulan bayağı dertli bir şey bu ya. Tamam. Sarı oldum, bırak. Tamam. Sıkıştırma yüksek dediğimiz zaman vuruntu çıktı. Ortaya alırsam herhangi bir şey olacağını zannetmem. Devir kaç? 4500 olur mu ya?
Krank'a yükleniyor ya. 5000. Of, krank gitti. 4800 çevirsin. 4700. Abi o zamanlar arabaların işte diyorum ya biraz dertli. Neyse. Devam. Orta performans desek bu sefer daha çok iyi olacak biliyorum. Grank'ın önüne geçemedik. Min kalitesini arttırmayı düşünüyorum. Abi Crank Min'in kalitesini arttıramıyorum ki. O zamanlar fazla bir Crank Min'in şeyi yok yani. Dostlar çalıştıralım. Ölürse ölür. Yapacak bir şey yok. Başlat. Evet. Çalıştırdım. Aracın sesi bu şekilde. Biraz arttıralım. Pis. Crank vuracak mı? Yok yok. Bir şey olmaz bundan. Herhangi kötü bir şey çıkmadı. Düzelttik. Şu an düzelttik. Bak araba ne güzel. Tıkır 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 çalışıyor bak. Ses de yani. Sesi de güzel motorun. Fazla zorlarlarsa bilemem. Ben arabayı satıyorum sadece. Bu ne? Son hızına bakalım şöyle bir şeyine. Zorlamasına. Evet devam. Arkadaşlar 4700 maalesef ki 50 beygirlik bir motor çıkardık. 1000 kaç kusur yılındayız yani. Eski yıllarda yaptığımız için arabayı bu kadar çıkıyor. Yeni bir araba olsaydı daha fazla çıkartırdık. Çıkartamıyoruz şu an. İlk arabamız bu 4700 RPM'li 50 beygirlik 4700 çevirebilen bir araç. 160 km motor aralarında. Şimdi arabayı satacak mıyız? Nasıl yapacağız acaba ya? Yapıp gövde seçimi 4 kapı 2 kapısı var. Bu 4 kapılı bir araç arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Ben biraz farklı yapmayı düşünüyorum. O zamanlar şöyle yine kasayı hafifletesim var. Motoru 4 silindir koyduk. Bakayım. O motorun bunu taşıyabileceğini ben düşünmüyorum ama bakalım nasıl olacak. İçi geniş aile arabası olsun dedik zaten ya. Şöyle aile arkada rahat etsinler. Arkayı da böyle yaptım. Acayip bir araç oldu kendisi. Devam edelim. Oğlum arabanın rengi beyaz olur ya. İlk vereceğimiz araba beyaz olsun madem ya. Siyah. Oo arkadaşlar siyah yapıyorum. O zamanlar hep biliyorsunuz siyah çıkıyor. Biz de siyahı çıkartıyoruz. Şöyle devam. Abi bizimki zaten neydi? Eski arabalardan olduğu için bizimki artık o zamanların arabasını andıracak. Oğlum bu ne biçim şey oldu böyle ya. Oğlum ne oluyor lan? Yükseliyor bu. Kendine gel. Kendine gel Fikrettin. Biraz boyut çok acayip oldu ya. Evet arabamızın farları burada. Izgarası hava deliği de olacak tabii ki. Hava deliklerini ben yapacağım şimdi hemen. Ek sport. Nerede lan ızgarası? Ha, ızgara. Oğlum bunlar hep yeni arabaların ızgaraları ya. Ben buna nasıl yeni araba ızgarası takayım ki arkadaş? 74 model araba çıkartıyorum. Izgaralara bak. Ne yapacağız buna? Bu ne lan? Ne biçim ızgaraymış böyle ya?
Allah affetsin, acayip bir şey çıktı ya. Evet, arabamızın önü böyle, bu şekilde. O zamanlar plakalı nereye asıyorlar bilmiyorum. Ben sinyalini yapacağım şimdi. Sinyali nerede lan bunun? Sinyal. O zamanlar biliyorsunuz sinyal var. Eski arabanın sinyalleri nasıl? Yuvarlak yuvarlak. Aynen. Bunun gibi. Bak şöyle. Vay 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 vay. Vallahi biraz değişik oldu ama güzel ya. Neden güzel olmasın abi? Çamurluk sinyallerini de koyuyorum. Çamurluk sinyali çok önemli bizlerde. Çünkü adam neredeyse tepemize çıkacak. Dönerken özellikle çamurluk sinyalini aslında bütün üreticilerde yapması gerekiyor. Evet, çamurluk sinyalimizi koyduk. Cam sun, o zaman sunroof var mı ya? Ben hiç görmedim sunroof o zamanlar. Kanat, bırak kanadı manadı. Yakıt kapasitesi o zamanlar daha yüksek tabii ki. Aracımızın şurasına takıyorum. Çünkü yani buraya yapsam çamurluk var. En güzel burası. Burada bir yakıt tankı olsun aracın. Arka stop lambalar nerede? Far, fren lambaları. Evet, en kötü şey bu. Bu ne biçim fren lambası lan? Aa, bu olmaz. Varmış ama bak. Evet. Türk arabası dedik. Değişik bir araç çıkardık. Tabii eski modellerden çıkartıyoruz bugün. Arkadaki görüp bunu vurmasın lan. Vurmaz ya. Niye vursun ki? Plakalığını da yapalım dostlar. O zamanlar plakalıklar nasıl? Kocaman plakalıklar. Abi eski tarih. Hayda. O zamanlar böyle plakalıklar var. Sanki o yıllarda yaşamışım gibi anlatıyorum ama böyle abi. Geri vites yok lan. Bir dakika. Geri nerede? Geri olmazsa olmaz ki ya. Geri bulalım bir tane. Dur. Geri ayrıyetten geri var mı? Eee Ulan acayip bir şey oldu bu ya. Geri vites yapalım dedik. Evet, bunlarda geri vitesleri inanılmaz bir şey çıkarttık. Deneyebiliyor muyuz bilmiyorum. Şu an ona dair hiçbir şey bildiğim yok açıkçası. Bakacağız. Kanat, spoiler, ek, eki bırak, yakıt, kapuk. Aa bak, kapuk olsuz olur mu ya? Şuraya koyuyorum. O zaman küçültüyorum. Aa, ne oldu lan? Evet, odun gibi yaptık bunu. Alan da olmaz ya. Şöyle yapalım. Araba siyah olduğu için biraz zor oluyor. Öndeki ayrı, arkadaki ayrı. Bu nasıl bir şey lan? Bu ne? Olmadı o zaman ya. Dur. Arkadaki daha güzel oğlum. Allah Allah. Ön kapıyla arka kapıyı ayarlayamadık halen daha. Ne diyeyim artık ya? Bak. Evet dostlar, aynısını yapmaya çalıştım. Böyle bir araç oldu. İnşallah bu araba o motorla yürür. Onu da bilmiyorum. İnşallah yürür. Yani temellimiz. O zamanlar anten var. Antenlerden köpek balığı yok abi. O zamanlar köpek balığı nerede ya? Anten. Şöyle antenimizi diktik mi ya? Dur bakayım. Evet, antenimiz de burada. Fabrikadan çıkartıyoruz bunu abi. Bizde böyle. Eksik bir şey var mı? Farlar marlar, sinyaller. Silgeç yok lan. Dur. Bir dakika ya. Silgeç nerede mi? Evet, egzozun ucu yok. Nerede bu egzozun ucu? Şöyle oval bir tane koyalım. Nereye koyacağız? Şuraya. Evet, bir tane de egzoz koyduk. Bayağı cins gözüküyor yalnız ha.
Evet, bagajı da bu şekilde açabilirler. Bagaja da bir tane, o zamanlar böyle. Garip bir şey oldu ya, bakalım. Şöyle koyuyorum, bak hemen oturuyor vallahi abi. Yeni arabaya gitsem koysam olmaz bu. Silecekler boyut olarak biraz uzun mu oldu lan? Evet, önünü temizlesin. Burayı çok temizleme. Oğlum bu çok uzun ya. Dur, olmadı lan. Adama küfür mü ettirelim ya? Çok kısa oldu bu sefer. Taşı şuraya doğru, taşı bakayım şunu ya. Lan yapacağınız silecek. Nasıl oldu lan böyle? Evet dostlar, sileceklerimizi de yaptık. Önünü temizleyecek. Bu buraya kadar gelir herhalde. Bu da desem buraya kadar gelir. Ha, tamam. Şimdi şöyle gösterelim. Önce bir arabamıza bakalım. Arabada eksik bir şey var mı? Vallahi hiçbir şey yok. Felaket ötesi bir şey. Geçiyoruz. Arkadan çekiş. Tabii ki. Arkadan çekiş. Arabamız düz mü, otomatik mi? Şimdi o zamanlar düz araba çok. Düz ama tabii ki 4 ileri olduğu için vites yayılımlarını ben bilemem fazla. Diferansiyel açık olabilir. Önemli değil. Kalite geç. Geldi mi? Diferansiyel geldi. Her şey bağlandı. Böyle bir şey oldu. Geçiyoruz. Ha, geçemiyoruz. Çapraz her arazi çok amaçlı lastik dedik. Lastik şeyleri, çeşitleri bence normal. Çelik jant dedik. Aslında çelik jant her zaman ağırdır ama neyse. Normal jant yok. Teneke jant yok. Kampana var tabii o zamanlar abi. Hep kampana. Bu araç ağırdır yalnız. Ön fren kampanası. Aa, ben yanlış bakmışım. Önlerin kampanasının boyutları şöyle, bir ön fren balatası yapalım. Kuvveti de %100. Arkanın kampana tek. Kampanada tek balata yok ya abi. 2 tane balata var ya. Arkaya da büyük bir balata sistemi. Devam. Aracın alt saçı hiç şey olmayacak. Aero. Aero ne lan? Yok. Fren hava akışı yok o zaman. Abi buna bir tane koyayım hadi. Heh. Devam. Açılır yumuşak tavan. Manuel kumaş tavan. Açılır yumuşak tavan. Yumuşak tavan diyelim. Açılabiliyor. Üstü açılabilir. Ayna yok lan arabada. Allah. Dur 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 dur. Evet, aynaya, kaputu aynaya yaptık arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız eğer ki, bunu nasıl yapalım ki, yani böyle oldu. Böyle bir acayip bir araç. Arkayı görebilir mi lan bu adam? Bakayım. Görür. Şuradan bakarsa, oradan baksa da göremez gibime geldi ama o zaman ne yapıyorum? Taşıyorum. Bu adam, bu ayna arkayı görmesi lazım abi. Evet. Şöyle boyutlandıralım sağa doğru. Evet dostlar, aynalarını da taktık yana doğru, çünkü dirsek var arabada. Yani bu adam buraya oturacak, tamam mı? Buradan baktı mı bu arkayı görebilmeli. Çünkü dirseği var. Kapının dirseği var. Böyle bir araç çıktı. Devam. Onu unutmuşuz ya. Evet, düz manuel vites. Devam. Balata, evet. Offroad falan, onları hallettik. Aracın içi. Valla standart ya. Aile arabası abi. Bir tane radyo koyun oraya. Premium radyosu, tamam. Manuel direksiyon abi işte. Standart 40'lar. 40'ların arabası ya. Ne 75? Oğlum 40'ların arabasını yapıyoruz. Kim diyor bunu ya? 40. İnşallah satabiliriz. Ne oldu? Oo, araç.
Araçta sıkıntılar çıktı dostlar. Araçta harbiden sıkıntılar. Keskin viraj almasında sıkıntı çıktı. Ama ben denemeden böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, bunlar normal konfor. Oğlum konfor arabası bu abi. Uçmayacak bu adam bununla. Konfora gidecek ya. Evet, böyle yapıyoruz. Aracımızı Beyan NG'de deneyebiliyor muyum? Evet, aracı Beyan NG'de deneyebiliyormuşuz. Aracı ben bir aktarayım hemen. Aracı aktar. Evet, aracımız sıkıntıları çıktı. Seçilen diş yolun çok uzun olduğu için araç çok zorlu. Aracın son hızını düşürün. Arka sürüş frekansı düşük falan dedi. Arabamızı satabiliyor muyuz? Şimdi ben onu anlayamadım. Türk motoru. Fabrika seçimi devam etmek için buraya tıklayın diyor. Tıkladık. Aracımızı aktardık tabii ki. Ne oldu şimdi ya? Alet takımı. Bu ne demek lan? Ne kadar iyi olacağını belirter. Ya otomatik olarak yapın oğlum işte. Süreç tamam. Dayanıklılık. Dayanıklı olsun birazcık. Fon daha hızlı, daha ucuz. Fon kaç paramız var bilmiyorum ki. İş yoğunluğu falan. Devam ediyoruz. Çıkardınız mı? Fabrika projeyi ekle. Projemizi ekledik. İlerliyoruz. Araba üretimi öncesi fabrika ayarı motor üretilecek arkadaşlar önce. İnşallah üretirler. Uyarı hiçbir fabrika seçilmedi. Oğlum fabrikayı seçiyorum ya ben. Bak. TR motor yapacak bunu. TR motor. Yapsın oğlum. Şşt. Acayip bir şey. Ben çözemedik bunu ya. Makyajda bir trim tarafından kullanılan bir motor herhangi bir fabrika üretimi göre atanmamıştır. Trimler motorları ilk düzelt. Bir dakika dur. Düzeltelim. Nasıl düzelteceğim? Allah Allah. Atanmamıştır diyor. Neyini atacağım ki? Evet, fabrikamız bu arkadaşlar. Fabrikamız bu. Çelik presli bir fabrika. Çok acayip bir oyun açıkçası. Çok farklı yapmışlar. Galvanize tesis diyor. Preslerini ürettik. Galvanizesini de üretelim. Kalite ve güvence testi de olsun tabii ki. Yani yapmışken tabii ki her şeyi yapacağız. Arabayı çıkarabilmek için. 2080. 2 ton mu lan bu araba? Değil mi? Konfigürasyon. Arabanın malzemesi bu. Arabanın işçiliği bu falan. Cartlar, curtlar. Allah'ım şunu anlayamadık herhalde. Şimdi emin olun ve proje bitirdiğinde emin olun diyor. Bitirdik ya lan. Motoru da bitirdim. Seçilen projeyle imzalıyorum arkadaşlar. İmzaladık. Araba çıkması lazım artık. Evet, arabayı çıkardık. Böyle bir şey oldu. Neyse. Biz arabayı sizlerle birlikte Beyan NG oyununda deneyelim dostlar. Şöyle kaydet diyorum. Evet dostlar, aracımızı şu an Beyan NG oyununda deniyoruz. Umarım sizler de sevmişsiniz. Sevdiğiniz takdirde beğenip abone olmayı da unutmayalım ki şu aracı bir deneyelim sizlerle. Sinyallerimiz yanıyor. Arkadan sinyal var mı? Var. Ön oradan yanıyor. Geri var mı? Ya araba güzel lan. Evet, eski model olduğu için biraz tabii ki kasa ağır gelmiş. Bayağı bir ağır ama araba çok zevkli olmuş lan. Çok eski model araba çıkardı böyle oluyor işte. Deneme olmadan olur mu ya? Biz yaptığımız arabaların hepsini denedik bugüne kadar. Bu araba çok güzel olmuş yalnız.
Zevk alıyorsak ne yapıyoruz? Hemen like'ımızı. Yokuştan aşağı iyi iniyor yalnız ha bak. Düdüğünü de yapmışım ya, ne ara ya. Beygirleri falan tabii ki az o zamanlar abi, yani kaç senenin arabası. Peki rampayı çıkabilir mi bu araba? Bir onu deneyeceğiz şimdi. Şurada bir kalalım bakalım. Çıkar abi ya. Of, kasa bayağı ağırmış lan. Çıkar çıkar. Nerede yanlışlık yaptık biz bu arabada? Lan rampa çıkamıyoruz lan. Evet, rampayı tırmanacağım direkt. Bakalım rampalarda ne yapacak ya. Oradan aşağısını pek şey yapamadı araç. Alışamadı oraya. Şu rampaları bakalım ne yapacak. Dik rampayı vuracağım direkt. Arkadaşlar arabanın kasası çok ağır ve motoru da 4 silindir yaptık. Normalde hep 6 silindir vardır bunlarda ama biz bir aile arabası dedik ama olmadı. Keşke 6 silindir motor çıkarsaymışız. O günün düşüncesi düşünebiliyor adamlar. Biz şu an düşünemiyoruz bak. 4 silindir motor taktık geçti. Çok düşüyor araba. Araba acayip düşüyor. Hem deniyoruz tabii ki. İlerleyemiyoruz ki abi. Motor arıza ışığı yapıyor durmadan. Şu farları kapatalım. Aa, farlar uzuna mı aldım lan? İki ile bayılıyor ya araba. Beygir düşük tabii ki. Bu arabayı alan da olmaz ya. Kaldı elimize bu bizim ya. Düz yol için çok güzel araba. Bayağı tırmandım lan. Umarım video çok uzun olmamıştır. Bir de arkadaşlar kasa ağır ama bakalım 0-100'ü kaç. Oğlum bir ayda falan çıkacak araba neredeyse lan. Şanzıman dişlisini yedin diyor. Aha. Oğlum bu yaptığımız arabaların içinde en yavaşı lan. Vallahi bak. 2'de 48. Evet, 2'de 60 değmedi, 54 dedi. Üçüncü vites. Motor çok küçük geldi aracı. 4 silindirli bir araç, yani yürütemedik. Aile arabası derken daha kötü bir şey yaptık arkadaşlar. 100 kilometreyi daha çıkamadı herhalde. 62 mph diyor şu an, bilmiyorum. Yapıştırıyoruz bakalım.
Bunun 4'e çıkması herhalde 6 ay falan buluyor gibi. 3. vitesten daha 4'e çıkamadık. Son vites var. Evet, 70 MP'ye şükürler olsun. ...72... Evet. 72, 73'e geçebilecek miyiz? Yok, geçemiyoruz. Abo, 4 daha berbat. Lan ya nasıl yaptık biz böyle bir araba ya? Evet arkadaşlar, benzinliğe vuracağım ve bölüm sonu yapacağım. Yaptığımız aile arabası da böyle oldu. Ama satış olayını anlayamadım ben bu oyunun. Çok farklı yapılmış. Bir girelim bakalım şöyle. Arabamızı görelim ne yapmışız. Vay be, oradan geçen ilk araba taşlarla. Çalışıyor mu lan? Gidemiyor. Ön taraf komple gitti. Evet dostlar, burada kalıyoruz. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiğiniz takdirde beğenip abone olmayı da unutmayalım. Başka arabalarla buluşmak dileğiyle.